Bakın arkadaşlar ne kadar güzel pişmiş. Bu şekilde kıymasından alıyoruz. Üzerine yoğurdundan alıyoruz. Bu şekilde. Muhteşem. Bu tarifi hepinize öneriyorum arkadaşlar. Böyle lezzet yok. Aynı mantı gibi oluyor. Hem 5 dakikada kolay bir yemek. Çok güzel. Hepinize öneriyorum. Şahane. Merhaba arkadaşlar. Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir yemek yapıyorum. Şöyle 350-400 gram bir kıymam var. Öncelikle zeytinyağında kavuruyorum. Beyaz soğan da kullanabilirsiniz. Ben bugün mor soğanı tercih ettim. 5 adet patatesim, baharatlarım, zeytinyağım. Şimdi yapım aşaması. Öncelikle tavamda kıymamı kavurarak yemek yapımına başlıyorum. Arkadaşlar şöyle bir servis kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. 2 yemek kaşığına eşit. Şimdi karıştırarak, kıymam benim derin dondurucudan çıktı. Küçük parçalar haline gelene kadar karıştıra kavuruyorum. Ben mor soğan kullandım arkadaşlar. Siz beyaz soğan da kullanabilirsiniz. Bu şekilde soğanı ikiye kesiyorum. Şu şekilde doğruyorum. Evet arkadaşlar, kıymamızı bu şekilde kavuruyoruz. Bu defa kıymamızı çok koyu renk kavurmuyoruz çünkü fırına da girecek. Renginin kararmasını istemiyoruz. Doğradığımız 2 adet soğanı ilave ediyoruz. Hem kıymamızı çoğaltıyor, bol soğan, hem de lezzetini artırıyor. Soğanlarımız eriyene kadar karıştırmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar şöyle 5 adet kabuğunu soymuş olduğum patatesim var. Bunlar da ince olmasın, parçalanıyor. Şimdi ben bunları tuz, kırmızı biber, zeytinyağı ile karıştırıp fırına gönderiyorum. Fırında kızaracaklar. Üzerine kıyma ilave edeceğim. Bu şekilde bütün patateslerimi doğruyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle kesmiş olduğumuz patateslerin fazla suyunu ben aldım. Size yine de şöyle gösteriyorum. Bakın. Eğer bu suyunu alırsanız patatesiniz çok çabuk kızarır. Üzerine 1 tatlı kaşığı şöyle kırmızı toz biber gezdiriyorum arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Daha sonra 3 yemek kaşığı zeytinyağımı şöyle gezdiriyorum. Gezdirdikten sonra baharatları, tuzu güzelce patatesimi bu şekilde iyice karıştırıyorum. Arkadaşlar boş yeri kalmasın. O şekilde ayarlayın patateslerinizi. Çünkü bu zemin oluşacak. Üzerine kıymasını ilave edeceğiz. Bu şekilde her yerini düzgünce koyduktan sonra 200 derece fırında fanlı şekilde kızarana kadar fırına gidiyor. Bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Soğanları erirken koymuştum, o yüzden gösteremiyorum. Bakın 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı da karabiber. Baharatları bu kadar. Hepsini iyice karıştırıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Kıymam hazır. Arkadaşlar size bir püf noktasını söylemek istiyorum. Şimdi mor soğanla yaptığım için içerisinde soğanlar belli değil. Burada amaç kıymayı 2 katına çıkartıp çoğaltmak. Bakın mor soğanlar kıyma gibi görünüyor.
Ama tercih sizin, beyaz soğan da kullanabilirsiniz. Ama burada kıymayı çoğaltmış oluyorsunuz. Bu şekilde kıymamız hazır. Arkadaşlar patatesimiz kızardı. Fanlı olduğu için çabuk kızardı. Üzerine de kavurmuş olduğumuz kıymayı ilave ediyoruz. Bu şekilde bol kıymalı. Şimdi biraz fırına gönderiyorum. 5 dakika fırında kıymalarla tekrar patatesimiz pişecek. 5 dakika, fazla değil arkadaşlar. Şimdi 200 derecede fırınımızın fanını kapatıyoruz. 5 dakika patateslerle birlikte bütünleşmesini bekliyoruz. 150 gram yoğurdu biraz süzdüm, suyunu aldım. 1 fincan kadar suyu çıktı. Yoğunlaşması için 3 diş sarımsağı, 1 tatlı kaşığı tuz ile bu şekilde ezdim. Şimdi ikisini birlikte güzelce karıştırıyorum. Sarımsakla yoğurdumuzu. Yoğurdumuz hazır. Arkadaşlar 1 yemek kaşığı tereyağımı cezveme ilave ediyorum. Erimesini bekliyorum. Eridikten sonra içerisine kırmızı acı toz biberimi ilave edeceğim. Şöyle tereyağımız kaynayınca ocağımızın altını kapıyoruz. Çünkü bakır kaynamaya devam ettiği için 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberimizi bu şekilde karıştırıyorum. Bakın ocağın altı kapalı. Eğer ocağın altını kapamazsanız bu kırmızı yağ karanlık olur, siyah olur. Şu anda tereyağlı kırmızı biberimiz hazır. Evet arkadaşlar, fırından patatesli kıymamız çıktı. Bu şekilde yemek olarak da yiyebilirsiniz. Fakat biz bu şekilde değil de üzerine sarımsaklı yoğurt ve kırmızı yağlı çok seviyoruz. Unsuz mantı oluyor. Tatil günleri, pazar günlerinde pratik yemeği sizlere öneriyorum. Evet arkadaşlar, bir 10 dakika ılıdı. Şimdi üzerine yoğurt ilave ediyorum. Tabii ben bunun üzerine tamamını koyuyorum yoğurt, ama şimdi kıymalar görünmesi için, fotoğraf için biraz açık bırakacağım. Siz dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şöyle damladı artık, oraya da bir kafes yapayım. Şu şekilde lezzet artırıyor. Evet arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Kıymalı patates, ama mantı gibi oluyor bu şekilde yaparsanız. Sizlere öneriyorum. Bu güzel tarifimi eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basınız. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup destekler misiniz? Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Evet arkadaşlar, ben altına şu şekilde kağıt koydum, servisi kolay olması için. Size de öneriyorum çünkü yapışmıyor, bakın. Bu şekilde patatesler hiç yapışmadı. Böyle alıyorsunuz. Bu şekilde ne kadar güzel, bakın. Şöyle şekli hiç bozulmadan ve devam ediyoruz aynı şekilde. Kıymalı patatesi bu şekilde modernize ederek lezzetini artırabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde gerçekten çok nefis oluyor. Şöyle dilerseniz
Üzerine süsü bozuldu diye tekrar yoğurt ve sos ilavesi yapabilirsiniz servis sırasında. Aslında bunu ben tabii ki çekim için tepside yoğurt ve yağını bıraktım. Normalde tabaklara aldıktan sonra biz bunu üzerine bu şekilde süslüyoruz. Bakın şu güzelliği arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Evet, şimdi tabağımıza sunduk. Bu şekilde servis yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, ne kadar güzel pişmiş. Bu şekilde kıymasından alıyoruz, üzerine yoğurdundan alıyoruz bu şekilde. Muhteşem. Bu tarifi hepinize öneriyorum arkadaşlar. Böyle lezzet yok. Aynı mantı gibi oluyor. Hem 5 dakikada kolay bir yemek. Çok güzel. Hepinize öneriyorum. Şahane.